Tarihte büyük sırlar ve karanlık planlar her zaman insanlığın ilgisini çekmiştir. Andinya planı iddiası ise bu karanlık planlar arasında en dikkat çekici olanlardan birisidir. İddialara göre dünya tarihine inanılmaz bir şekilde etki edecek bir proje sessizce şekilleniyordu. Güney Amerika'nın Patagonya bölgesinde devasa bir Yahudi devleti kurma planı. Peki bu basit bir söylenti miydi yoksa Yahudilerin şeytani projelerinden sadece bir tanesi mi? Gelin Plan Andinya'nın arka planını, hedeflerini ve etkilerini birlikte keşfedelim. Andinya planı, Arjantin ve Şili'nin bazı bölgelerinde bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan bir komplo teorisidir. Bu teori 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Arjantin'e organize Yahudi göçü ile ilgili tarihi önerilere dayanır. Söz konusu plan, 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde yapılan 1. Siyonist Kongresi'nde başlamıştır. Theodor Herzl, bu kongrenin Yahudi devletinin kurulumunun temel amacı olduğunu yazmıştı. Plan Andinya'yı ortaya atan yazarların tarihsel dayanağı, 1896 yılında yayımlanan Herzl'ın Yahudi Devleti adlı kitabındaki bir pasaja dayanmaktadır. Bu pasajda Herzl, Avrupa'daki antisemitizme çözüm olarak Yahudi kolonizasyonunu önerir ve bu kolonilerin yerleşmesi için olası bölgeler tavsiye eder. Örneğin o dönemde Osmanlı topraklarında olan Filistin ya da o dönemde yoğun bir göçmenlik kampanyası yürüten Arjantin'i öne sürer. Herzl, Arjantin'in Uluslararası Anayasası'nın 25. maddesine dayanarak Avrupa göçmenlerini ve toprak işlemek, sanayileri geliştirmek, bilimleri ve sanatları tanıtmak amacıyla gelenleri teşvik ettiğini belirtir. Arjantin Anayasası'nın ön sözünde yer alan ve tüm dünyadan Arjantin topraklarında yaşamak isteyen insanlara ifadesine atıfta bulunur. Herzl, Arjantin'in doğal olarak dünyanın en zengin ülkelerinden biri, çok geniş bir yüzeye sahip, nüfusu az ve iklimi ılıman olmasına rağmen Filistin'i tercih etmenin daha uygun olacağını savunur. Filistin bizim unutulmaz tarihi vatanımızdır. Adı halkımız için güçlü bir şekilde etkileyici bir çağrı olacaktır. Eğer Yüce Sultan bize Filistin'i verse, Türkiye'nin yani Osmanlı'nın mali durumunu düzenlemeyi taahhüt edebiliriz. Avrupa için orada bir kale kurar, Asya'ya karşı bir savunma hattı oluştururduk, barbarlığa karşı kültürün ileri karakolları hizmetinde olurduk. Tarafsız bir devlet olarak tüm Avrupa ile ilişkilerimizi sürdürebiliriz ve Avrupa varlığımızı garanti altına almak zorunda kalırdı. Hristiyanlığın kutsal yerleri konusunda ise uluslararası hukuk uyarınca bu yerleri topraklardan izole ederek bir otonomi şekli bulunabilirdi. Kutsal yerler etrafında bir onur koruması oluşturur, varlığımızla bu görevin yerine getirilmesini sağlardık. Bu onur koruması 1800 yıl boyunca bizler için acı dolu olan Yahudi sorununa çözümün büyük simgesi olurdu. Böyle yazmıştı Herzl bu kitabında. Plan Andinya efsanesini yaratanlar, teoriyi aynı zamanda Arjantin'de Yahudi Aşkenazilerinden kaçan tarımsal kolonilerin kurulma çabalarına da dayandırıyordu. 1880'lerden itibaren Arjantin hükümetleri kitlesel göç politikası uygulamaya başladı ve Roca yönetiminin liberal eğilimleri Avrupa'dan gelen Yahudilerin kendilerini hoş karşılanmış hissetmelerini sağladı. Yahudi Alman banker Moritz von Hirschhofgeroid, tarım yerleşimlerini desteklemek amacıyla Yahudi Kolonizasyonu Derneği'ni yani Jewish Colonization Association'ı kurdu. Ve bu fikir Theodor Herzl gibi önde gelen Siyonistler tarafından Filistin'e bir alternatif olarak ciddi şekilde değerlendirildi. Ancak bu planlar burada bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamıyordu. Bunun yerine yerel bir Yahudi özerkliği öneriliyordu. Filistin dışında Güney Amerika veya Doğu Afrika gibi başka bölgelerde de bir Yahudi vatanı fikri nihayetinde Yahudi Kolonizasyon Derneği'nde bir ayrılığa yol açtı. Arjantin'deki koloniler Moritz von Hirsch tarafından fonlanmıştı. Ancak koloniler bağımsız olarak kurulmamış, Arjantin devletinin göçmenlik teşvik programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu koloniler Patagonya'da değil, daha kuzeyde bulunan Buenos Aires, Entre Rios ve Santa Fe illerinde kurulmuştur. Herzl, Hirsch'in eylemlerini kendi projeleriyle karşılaştırarak başarısızlık olarak nitelendirmiş ve onun ideallerden yoksun olduğunu eleştirmiştir. Gerçekten de bu kolonilere göç eden Yahudi halkı kendilerini Arjantinli olarak tanımış ve Yahudi Gaucho olarak bilinir hale gelmişlerdir. 1971 yılında Buenos Aires Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Walter Baveracci Allende tarafından yazılmış bir broşürde, Sion'un Bilgelerinin Protokolleri adlı Semitik metnin bazı iddiaları dönemin Arjantin'ine uyarlanmıştır. Baveracci Allende,
Arjantin Harp Akademisi'nde ders verirken Yahudi subayların bir isyan başlatacağını duyuran bir broşür dağıttı. Delilik boyutundaki Kızıl Yıldız planı hem antisemitizmi hem de komünizm düşmanlığını birleştiriyordu. Ancak pek çok subay bu profesöre dikkat etmedi ve onun fikirlerini ciddiye almadı. Yazdığı metin Patagonya'dan toprak satın almak için gelen bir hahamın gizli bir toplantısıyla başlıyordu. Bu toplantıdan sonra topraklara Yahudi kolonileri yerleştirip bağımsızlık talep etmek amacıyla kullanma planı yapılıyordu. Kitap ilerledikçe daha da çılgınca hale geldi. Yazarlarına göre Yahudiler Arjantin'in Antarktikası'nda alacaklardı ve burada dağlardaki buz ve karları devasa buzdolaplar olarak kullanarak yiyecek depolayacaklardı. Aynı zamanda dünyadaki geri kalan kısmı açlıkla mücadele etmeye zorlayacaklardı. Bununla da yetinmeyip bir nükleer savaş çıkaracaklardı. Ancak bu savaşta Yahudiler daha önce Ant dağlarına yerleşen şehirlere sığınarak sağ kalacaklardı. Yazar hayal gücünü daha da abartarak önce Yahudi çiftliklerinin kurulacağını, ardından Birleşmiş Milletler'in siyasi desteği ve ABD ile Birleşik Krallık askerlerinin desteğiyle bağımsızlık ilan edeceklerini ve başkentlerinin Bahia Blanca olacağını iddia ediyordu. Ancak kitap pek fazla ilgi görmedi. Ama profesörün aklına bir fikir geldi ve bunun neticesinde takip eden haftalarda kitabın nüshaları kırsal bölgedeki sendika şubelerinde ve sendika gazetelerinde yer almaya başladı. Kitap bir yayın başarısı haline geldi ve Baberatçı Allende Plan Andina hakkında konferanslar vermeye başladı. Ancak bu başarı ona büyük bir sorun getirdi. Avukat Ezequiel Avila Gasho, profesörün uyardığı risk nedeniyle bir hukuki şikayet sundu. Yargıç Lucio Vallejo 1972 Mayıs'ında şikayeti kabul etti ve Baberatçı Allende'yi komployu kanıtlayan delilleri sunmaya çağırdı. Antisemitik akademisyen kitabında iddia ettiği hiçbir şeyin kanadını sunamayacağını itiraf etmek zorunda kaldı. Sonra 1973'te Arjantinli İsrailler Dernekleri Delegasyonu bu kurum ve yöneticilerini komploya dahil etmekle suçladığı için Baberatçı Allende her şeyin antisemitik duygularından doğan bir hayal ürünü olduğunu kamuoyuna açıklamak zorunda kaldı. 2 kez yalancı olduğunu kabul etti. Ancak Baberatçı Allende ders almadı ve 1975'te başka bir kitapla geri döndü. La Inflación Argentina. Eserinde Plan Andina'nın uygulanmasından önceki bir aşama olarak Yahudileri fiyat artışları yoluyla kaos yaratmakla suçladı. Hukukta yalanlanmış olmasına rağmen kanıt eksik olsa dahi bu planın varlığı birçok Arjantinli antisemitik kesim tarafından tereddütsüz kabul edilmiştir. 1976'daki darbenin ardından iktidarı ele geçiren askerler arasında Andina'nın varlığı tartışılmaz bir gerçekti. Bu konuda Arjantinli gazeteci ve Yahudi kökenli Jacobo Timerman, diktatörlük döneminde görevli güvenlik güçleri tarafından kaçırıldığında gördüğü işkenceler sırasında Andina planı hakkında detaylar verilmesi istendiğini belirtmiştir. Plan Andina miti o kadar güçlüydü ki antisemitistler Patagonya'yı ziyaret eden birçok İsrailli turistin bazılarının askerlik hizmetinin ardından bölgeye geldiği ve aslında bu turistlerin Andina planını uygulamak amacıyla bölgeyi keşfe çıkan gizli ajanlar olduklarını iddia etmektedir. Ancak bu tür fikirler Arjantin ve Şili'nin önde gelen politikacıları tarafından kabul edilmemekte ve çoğunlukla aşırı sağ gruplar ve bazı solcu aktivistler arasında yayılmaktadır. Aslında Baberatçı Allende'ye ait olduğu düşünülen bu fikirler ondan önce ortaya atılmıştı. Fikir ilk kez pek çoğunuzun tanıyabileceğini düşündüğüm Adolf Eichmann'ın çocukları tarafından kurulan küçük bir milliyetçi parti olan Arjantin Sosyalist Milliyetçi Cephesi tarafından öne sürülmüştür. Eichmann'ın kaçırılması ve yargılanmasının ardından bu parti tarafından yayınlanan dergide Andina planına ilk kez atıfta bulunulmuştur. Benim bu konudaki yorumuma gelecek olursak açıkçası bunun tamamen bir komplo teorisi olduğunu düşünüyorum. Ve gerçek olma ihtimali bana kalırsa milyonda birdir. Yani aslında bu tarz komplo teorilerine Türkiye'de de inanılmaz bir şekilde ilgi gösterip inanan pek çok insan var. Bu insanları kısmen anlasam da ortaya atılan teoriler üzerinde biraz düşünmemiz ve mantık süzgecinden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal medyanın çok güçlü olduğu bu dönemde ortaya atılan her iddiaya inanmamak ve bunların doğrusunu araştırmak oldukça önemli artık. Eğer bu videodaki konular ilginizi çekiyorsa, bu tarz videoların gelmesinin devamını istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca like atın ki ben de bu videoları beğeniliyor diyeyim ve gideyim ona göre videolar yapayım arkadaşlar. Ayrıca buraya kadar izleyenlerin dikkatini çekeceğini düşündüğüm Osmanlı ordusunun Venezuelalı komutanı adlı videomu da şiddetle izlemenizi öneriyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.